Vladislavus Drakulya, namı diğer Kazıklı Voyvoda. 1431 yılında Eflak'ın başkenti Targovişte'de dünyaya geldi. Babasının Osmanlı karşısındaki yenilgisi ve artan devam eden kötü ilişkileri sonucu Vlad ve küçük kardeşi Radu rehin olarak Osmanlı'ya verildi. Vlad, Osmanlı'ya verilmesinden sonra eğitim görmeye başlamıştı. Şehzade II. Mehmet ile birlikte Molla Gürani'den eğitim alan Vlad, İslamiyet'i kabul etmek istememişti. 1447 yılında Macaristan valisi Hunyadi János, Eflak'ı işgal etti. Vlad'ın babasını ve ağabeyini öldürttü. İkinci Vladislav ise Hunyadi János tarafından Eflak Voyvodası ilan edildi. Böylece Eflak Macar himayesine girdi. ...1448 yılında Macar ordusu komutanı Hunyadi János ve Sultan II. Murat Han arasında 2. Kosova Muharebesi yaşandı. Bu savaş Sultan Murad'ın zaferi olmuştu. 2. Murat savaş sırasında Vlad'ı Eflak'a gönderdi. Bunun neticesinde ise Vlad Eflak'ı ele geçirdi ve Eflak Voyvodası oldu. Vlad'ın Eflak'a girmesi ve kuzeni 2. Vladislav'ı tahtından indirip başa geçmesi üzerine emrine daha çok Osmanlı askeri verildi. Eflak Voyvodası olan Vlad, Osmanlı ve Rumen karışımı ordusuyla Erdel ve Boğdan'ı yağmaladı. Üçüncü Vlad, Eflak Voyvodası olduğu zaman Osmanlı'ya vergisini doğru bir şekilde ödedi. Hatta vergileri bizzat kendisi gelip ödemişti. Fakat bir müddet sonra gücünü eline aldıktan sonra Vlad'ın tavırları giderek değişti. Osmanlı'ya vergisini ödemedi. Yaptıkları kulaktan kulağa yayıldı. İlk defa kendisine karşı isyan eden Transilvanya Saksonlarına karşı öyle acımasız davrandı ki duyanlar hayrete düştü. Vlad, esir aldığı Sakson kasabalı ve köylüleri diri diri yakmıştı. En sevdiği işkence türü olan kazıklara geçirmeyi de ilk olarak Transilvanya Saksonlarına uygulamıştı. Vlad insanları karşısına getirir, onların diri diri yakılmasını emrederdi. Onların acı içinde feryatlarını dinlerken yemeğini yemekten zevk alırdı. Bir kadının hamileliği anlaşıldığında ise kadının karnını bıçakla yarıp çocuğu eline almış ve kadının karnını bebeğin suratına çevirmişti. Vlad Drakula'nın yaptıkları İstanbul'a kadar ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet bu yılki vergilerini ödemesini söylemişti. Fatih'in amacı Vlad İstanbul'a geldiği zaman tahtından indirip yerine kardeşi Radu'yu geçirmekti. 3. Vlad çocukluk arkadaşı olan Fatih'in niyetini anlamıştı. Bu yüzdendir ki Fatih Sultan Mehmet'e bir mektup göndererek bir ordu göndermesini istedi. Bunun üzerine Sultan Mehmet ise Nibolu valisi Hamza Bey'i Vlad üzerine gönderdi. Eğer bir sorun çıkarsa Vlad'ın yakalanmasını da emretmişti. Fakat Hamza Bey
bir şekilde Vlad tarafından idam edildi. Hamza Bey'in nasıl idam edildiği konusunda iki farklı rivayet bulunmaktadır. Bir rivayete göre Vlad'ın gece baskını yapması sonucu esir düşmüş ve kaza geçirilerek idam edilmişti. Bir diğer rivayet ise elçi olarak gönderilmiş ve Vlad tarafından idam edilmişti. Hamza Bey ve nice Türk askerinin kesik başını Macar kralına göndermişti. "Ben Türk'le düşman oldum" dedi. Bunun üzerine Fatih Sultan Muhammed Han bütün orduların hazırlanmasını emretti. Bütün her yerden herkes İstanbul'a doğru koşuyordu. Macarlar ise Vlad'ı himayesine aldılar. Sultan Fatih'in bu Eflak seferi Vlad'ı tahtından indirmek ve Rado'yu tahta geçirmek için yapılacaktı. Bu sırada Kazıklı Voyvoda Osmanlı ve Eflak sınırlarına saldırdı. Nihayetinde Sultan Fatih ordusuyla harekete geçti. Osmanlı ordusu Vlad'ın bulunduğu yere kadar gelince Vlad firar ederek kaçtı. Tuna Nehri hiçbir zorluk geçilmeden geçildi. Osmanlı ordusu başkent Targovişte yakınlarında otağını kurdu. O gün Yeniçeriler hiç uyumamıştı. Osmanlı ordusu kamplarda uyumaktaydı. Bu sırada Kazıklı Voyvoda askerleriyle birlikte Osmanlı kampına saldırdı. Elinde meşaleleriyle birlikte saldıran Vlad, savunmada olan Yeniçerilere zor anlar yaşattı. Yeniçeriler Rumenler karşısında zayıflamasına rağmen kendilerini çok iyi savunuyorlardı. Bu sırada suikastçılardan biri Fatih Sultan Mehmed'in otağına gitse de Fatih Sultan Mehmed'i bulamamışlardı. Kısa sürede Eflak ordusu bozuldu ve Vlad bu gece baskınından canını güçlükle kurtarıp kaçmıştı. Böylece tarihe Targovişte gece baskını olarak geçen bu büyük baskın Vlad'ın başarısızlığı ile sonuçlandı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'e karşı uygulanan suikast girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sabah olduğu zaman Sultan Mehmed askerlerine emir vererek Vlad ve adamlarının yakalanmasını emretti. 5000 kadar Eflak esiri Sultan Mehmed'in karşısına getirilince Fatih Sultan Mehmed Han cümle başının vurulmasını emretti. Sultan Mehmed gece baskınının ardından Targovişte'ye girdi. Girdiğinde ise karşısındaki kazıklarla karşılaştı. Öyle ki padişahla birlikte askerin de moralleri bozuldu. Sultan Mehmed askerin morallerini düzelterek Vlad'ın sarayına gitti. Gittiğinde ise kalenin kapıları açık, topsuz ve korunaksız olarak görmüştü.
Eflak'a vasıl olan Fatih Sultan Mehmet, Vlad'ın kardeşi Radu'yu voyvoda ilan etti ve Edirne'ye döndü. Geri dönüşte ise Vlad'dan Fatih'e mektup geldi. Mektupta affını istediğini, vergilerini artık düzenli bir şekilde ödeyebileceğini ve eğer Erdil'i verirse Macaristan'ı kolayca zapt edebileceğini söylemişti. Fakat bu mektup Macarların eline geçti ve Kral Matyas Corvinus Vlad'ı tutuklattı. Vlad 15 yıl boyunca Budin hapishanesinde hapis yattı. 15 yıl sonra ise hapisten kurtulan Vlad Drakula, Eflak'ta tekrardan kabusu yaşattı. Vlad tahtı ele geçirmek için işkencelerine ve zulmüne devam etti. Radu, Vlad'ı öldürmek için ordu gönderdi. Fatih Sultan Mehmet ise Mihaloğlu Ali Bey ve akıncılarını görevlendirmişti. Böylece 15 yıl aradan sonra Kazıklı Voyvoda yeniden hortlamıştı. Osmanlı ordusu Eflak'a girerek Deretepe Vlad'ı aradılar ve sonunda Vlad'ı yakaladılar. Kafasını keserek Sultan Fatih'e gönderdiler. Böylece Avrupalıların tabiriyle Kont Drakula, Rumenlerin tabiriyle Cellat Vlad, Türklerin tabiriyle Kazıklı Voyvoda diye anılan 3. Vlad sonunda öldürülmüştü. Vlad'ın insan kanı içen bir vampir olduğu söylentileri dalga dalga yayıldı ve meşhur Drakula hikayeleri böylece başlamış oldu.